Dino Buzzati. Kısa öyküler. Bir damla. Bir su damlası merdivenin basamaklarını çıkıyor. Duyuyor musun? Karanlıkta yatağa uzanmış, gizemli yürüyüşünü dinliyorum. Nasıl yapıyor? Sıçrıyor mu? Şıp şıp sesi duyuluyor. Kesik kesik. Sonra damla duruyor. Belki de gecenin geri kalan bölümünde bir daha varlığını belli etmiyor. Yine de çıkıyor. Yer çekimi yasasına uyup dikey olarak düşen, sonunda da herkesin bildiği hafif bir şıp sesi çıkaran damlaların tersine basamak basamak yukarı gidiyor. Onlara uymuyor. Kocaman yapının E harfli merdivenin boşluğu boyunca yavaş yavaş yükseliyor. Varlığını biz yetişkinler, seçkinler, aşırı duyarlılar keşfetmedik. Birinci kattaki sıradan cahil küçük bir hizmetçi kız keşfetti. Bir gece geç saatte herkes uykuya daldıktan sonra fark etti. Bir süre sonra kendini tutamadı, yataktan kalktı, koşup hanımını uyandırdı. "Uyanın," diye fısıldadı. "Uyanın." "Ne var?" diye kadın uyanarak, "Ne oldu?" "Bir damla var. Merdivenlerden yukarı çıkan bir damla." "Ne dedin?" dedi kadın afallayarak. "Merdivenlerden çıkan bir damla," diye yineledi hizmetçi kız, neredeyse ağlamaklı. "Hadi oradan," diye homurdandı kadın. "Aklını mı kaçırdın? Git yat, hadi git, içki içmişsin, hepsi bu, utan." "Kaç zamandır sabahları şişedeki şarap azalıyor. Seni utanmaz seni, eğer..." Ama hizmetçi kız çoktan kaçmış, yorganın altına büzülmüştü bile. Kim bilir aklına ne geldi bu sersemin diye düşündü. Artık uykusu kaçan kadın karanlıkta. Ve dünyayı bastırmış olan geceyi bilinçsiz bir biçimde dinlerken. O da o garip sesi duydu. Bir damla merdivenden çıkıyordu, besbelli. Düzen meraklısı kadın bir ara gidip bakmayı düşündü. Ama sahanlıklardan sarkan kararmış lambaların cılız ışığında ne görebilecekti? Gecenin ortasında, bu soğukta, merdivenlerin alacakaranlığında bir damla su nasıl bulunabilirdi? Sonraki günler dedikodu kapıdan kapıya yavaş yavaş yayıldı. Şimdi binadaki herkes biliyor bunu ama sanki utanılacak aptalca bir şeymiş gibi konuşmamayı yeğliyorlar. Artık insan türünün üstüne gece çöktüğünde karanlıkta birçok kulak tetikte bekliyor. Kimileri bir türlü düşünüyor, kimileri başka türlü. Kimi geceler damlıyor su. Kimi geceler ise tersine saatler boyunca hep yer değiştiriyor. Yukarıya, yukarıya doğru. Sanki hiç durmayacakmış gibi. Hafif adımları bir eşiğe ulaştığı izlenimi doğduğunda yürekler çarpıyor. Çok şükür durmuyor. İşte şıp şıp diye uzaklaşıyor. Üst kata doğru. Asma kattaki kiracıların artık güvencede olduklarını düşündüklerini kesinlikle biliyorum. Damlanın artık kapılarının önünden geçtiğini, bir daha kendilerini rahatsız etmeyeceğini sanıyorlar. Başkalarının ise söz gelimi 6. katta oturan benim, kaygılanmak için nedenlerimiz var şimdi. Ama bu onları ilgilendirmiyor. Fakat önümüzdeki gecelerde damlanın ulaştığı son noktadan mı yola koyulacağını, yoksa hep atılan çöplerin ıslaklığı, pisliği içindeki ilk basamaklardan yola çıkarak baştan mı başlayacağını kim bilebilir? Yo, onlar da tam bir güvence içinde sayılmaz. Sabah evden çıkarken herhangi bir iz kalmış mı diye dikkatlice merdivene bakıyorlar. Beklendiği gibi hiçbir şey yok. En ufak bir iz bile. Zaten sabah olunca bu olayı kim ciddiye alır artık? Sabah güneşinde insan güçleniyor, aslan kesiliyor. Birkaç saat önce kendine güveni olmasa da. Yoksa asma katta oturanlar mı haklı? Daha önce hiçbir şey duymayan, kendini güvencede sayan bizler de birkaç gecedir bir şeyler duyuyoruz. Damla şimdilik uzakta, doğru. Bize duvarların ötesinden çok hafif, hüzünlü bir şıp sesi ulaşıyor. Ama yine de çıkmakta olduğunun, gittikçe yaklaştığının belirtisi. İç taraftaki merdiven boşluğuna uzak bir odada yatmak da bir işe yaramıyor.
Geceyi şıpırtı var mı yok mu kuşkusu içinde geçirmektense şıpırtıyı duymak daha iyi. Bu uzak odalarda yatanlar kimi kez dayanamayıp sessizce koridorlardan süzülüyor. Buz gibi holde kapının arkasında soluklarını tutarak dinlemeye koyuluyorlar. Onu duyacak olurlarsa çözemedikleri bir korkunun tutsağı oluyor, uzaklaşmaya kalkışamıyorlar. Ama her şey sessiz olursa durum daha da kötüleşiyor. Bu durumda kendileri gidip yatar yatmaz sesin başlayabileceği olasılığını dışlayamıyorlar. Yaşam bir garip artık. Karşı çıkamamak, çare aramamak, açıklama getirememek ruhları çözüyor. Başka evlerde oturanlara, durumu bilmeyenlere dertlerini anlatamıyorlar. Ne olabilir bu damla diye soruyorlar umutsuz bir iyi niyetle. Bir fare mi acaba? Bodrumdan çıkan bir kurbağa mı? Değil. Öyleyse diye direniyorlar. Bir alegori olmasın. Söz gelimi ölümü simgeleyen ya da bir tehlikeyi ya da akıp giden yılları. Hiçbiri değil sayın baylar. Yalnızca bir damla. Ama merdivenlerden yukarı çıkıyor. Ya da daha incelikli bir biçimde düşleri, özlemleri mi vurgulamak istiyor? Mutluluğun bulunduğu sanılan, özlenen uzak ülkeleri mi? Şiirsel bir şey mi kısacası? Değil, kesinlikle değil. Ya da dünyanın en ucundaki, asla ulaşamayacağımız en uzak yerleri mi? Hayır değil, diyorum size. Bu bir şaka değil. Bundan çıkarılabilecek başka anlamlar da yok. Söz konusu olan, geceleri merdivenlerden çıkan bir su damlasıdır. Şıp şıp diye basamaktan basamağa, korkunun nedeni de bu.